arkadaşlar. Bugün amonyaklı beyaz pasta yapacağız. Bunun için kabımın içine 4 adet yumurtayı koyuyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı yoğurt kullanıyoruz. Şimdi koyduğumuz bu malzemeleri iyice çırpıyoruz. Evet arkadaşlar, amonyaklı pasta yapıyoruz bugün. Beyaz olarak hazırlayacağız. İsterseniz bu pastayı kakaolu da hazırlayabilirsiniz. Üzerine un ilavesine geçiyoruz. 1 bardak un döktüm ve 1 yemek kaşığı amonyak döküyorum. Şimdi döktüğüm bu malzemeleri çırpıcım ile ilk olarak çırpıyorum. Ele yapışmaz bir hamur olana kadar un ilavesi devam edecek arkadaşlar. İlk olarak çırpıcı ile, daha sonra spatula ile çırpıyoruz ve elimizle de toparlıyoruz. Evet arkadaşlar, bugün amonyaklı beyaz pasta hazırlıyoruz. Çok lezzetli, çok harika olan bir pasta. Yumuşacık, çocuklarınızın doğum günlerinde hazırlayabilirsiniz. Özel günlerde hazırlayabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi hamuru yoğurduk. Şöyle düz zemin üzerine çıkardık ve güzelce toparlıyoruz. Büyük bir fırın tepsisine hazırlayacağım ben arkadaşlar. Siz daha küçüğüne hazırlayacaksanız 3 yumurtadan hazırlayabilirsiniz. Bakın şöyle elimin iyice dolduracak kadar kesiyorum. Hazırladığım hamuru toplamda 6 parçaya bölüyoruz. Ben büyük fırın tepsisine kullanacağım için biraz kocaman kestim hamurları. Küçük yapacaksanız daha da ufaltabilirsiniz arkadaşlar. Evet, her bir hamuru şöyle elim ile güzelce toparlıyorum. Şöyle bir kabın içine koyalım ki şimdi hamurları açmaya geçiyoruz arkadaşlar. Bir tanesini alıyorum. Bir merdane yardımı ile açacağım. Unlayarak hamuru açıyoruz. Çok incecik olmayacak şekilde hamuru açıyoruz arkadaşlar. Biraz da fırında pişerken hafif kabaracak bunlar ve kat kat pasta olacak. Evet, gördüğünüz gibi bir tanesini açtım. Şimdi diğer hamurları da aynı şekilde açacağım. Şöyle katlayarak bir kenara koyuyorum arkadaşlar. Tamamen açması bittikten sonra pişirme aşamasına geçeceğiz. Eğer 2 kişiseniz evinizde bir kişi açıp bir kişi de pişirebilir arkadaşlar. Bu şekilde ilk olarak açıyoruz, daha sonra pişiriyoruz. Evet, 6 adet yufkamız vardı. 6 kat olarak hazırlayacağız pastamızı. Gördüğünüz gibi yufkalarımı açtım. Şimdi fırınımı 200 dereceye ayarladım arkadaşlar. Şöyle bir fırın tepsisinin içine koyuyorum. Tepsi yağlı değil, kuru tepsi. Ve 5 dakika fırında hafif bir pişirip çıkaracağız. Evet, gördüğünüz gibi pişmek üzere fırına götürüyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar tüm yufkaları pişireceğiz. Evet, amonyaklı beyaz pastanın yufkalarını pişirdim ben. Şöyle bir bezin üzerinde katlayarak kapattım. Şimdi sıra geldi muhallebisini hazırlamaya. 2 litre süt kullanacağım. Dediğim gibi büyük tepsi olduğu için bu 2 litrelik muhallebi gidecektir içine tamamen. İki litre sütü kabımın içine döküyorum.
Üzerine 2 su bardağı şeker döküyorum. 1 litreye 1 su bardağı arkadaşlar. 6 yemek kaşığı nişasta ve 2 yemek kaşığı da un kullanıyoruz. Ölçülerimiz bu şekilde. 1 paket vanilya döküyorum. Şimdi koyduğum tüm malzemeleri çırpıcı ile şöyle güzelce çırpıyoruz. Şimdi ocağa pişirmek üzere koyuyoruz. Sürekli karıştırarak ocakta muhallebiyi pişiriyoruz arkadaşlar. Kaynadığı zaman ocağı kapatıyoruz. Evet, muhallebimiz pişti. Şimdi içine şöyle 50 gram kadar ben margarin bırakıyorum. Tereyağı ya da margarin bırakabilirsiniz içine. Ve sıcağından eriyecektir zaten. Şimdi pastamızı hazırlama aşamasına geçelim. Şöyle bir fırın tepsim var. Dediğim gibi büyük bir tepsi kullanıyorum. Bir tanesini yufkanın koydum. Üzerine hazırlamış olduğumuz muhallebiyi döküyoruz. Bayağıcana bir dökeceğiz arkadaşlar. Çünkü bu muhallebi yufkaların kabarmasını sağlayacak. Muhallebimiz sıcak soğumasını beklemiyoruz arkadaşlar. Sıcak sıcak kat kat yufkaların arasına muhallebiyi sürüyoruz. Bir tanesine sürdük. İkinci yufkamızı koyduk. Aynı şekilde dediğim gibi kat kat süreceğiz. İsterseniz kakaolu olarak da hazırlayabilirsiniz. Beyaz yerine kakao koyarsanız kakaolu olarak da bu pastayı hazırlayabilirsiniz. Çok bereketli olan bir pasta, inanın bayağı bir insana yetecektir. Doğum günlerinde çocuklarınızın böyle pastalar hazırlayabilirsiniz. Özel günlerde hazırlayabilirsiniz. Hatta bayramlarda hazırlayabilirsiniz. Yılbaşına hazırlayabilirsiniz. Evet, kat kat üzerine muhallebiyi sürerek kat kat yerleştiriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi pastamızı hazırladık arkadaşlar. Üzerine de şöyle süs şekerlerinden ben sepeliyorum birkaç adet. İstediğiniz malzemeyle süsleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Ve şimdi biraz soğuması için bekleyeceğiz. Bir gün önceden yaparsak çok daha güzel olacaktır. Şimdi birazcık soğuması için bekleteceğim. 1 saat kadar 2 saat kadar bekletiyorum arkadaşlar. Bekletmekten sonra şimdi sıra geldi dilimleme aşamasına ve pastamızı dilimliyoruz. Yumuşacık harika bir pasta hazırladık. Şöyle dilim dilim keselim. Daha küçük fırın tepsisine kullanacaksanız yumurtayı bir tanesine eksiltin, 3 adede indirin arkadaşlar. Yoğurdu 1 bardağa indirin. Daha ufak bir fırın tepsisine bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Süt ölçüsünü de 1 litre olarak hazırlayabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi pastamızı dilimledik. Harika oldu. Görüntü muhteşem. Şimdi üzerine yılbaşı çok yakın olduğu için şöyle küçük 2 adet yılbaşı ağacı yaptım çikolatadan. Onları şöyle üzerine koyuyorum arkadaşlar. Umarım sizler için hazırlamış olduğum beyaz pasta tarifimi beğenmişsinizdir. Sizler de evinizde yapar, çoluğunuza, çocuğunuza bu pastayı yedirirsiniz. İnanın çok memnun kalacaksınız arkadaşlar tarifimden. Birebir ölçülüdür. Bir adet şöyle servisini yapıyorum. Harika gözüküyor.
Daha da kabaracak, çok daha da lezzetlenecek durdukça. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Daha birçok yeni tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.